Çünkü sadece hayvan sevmek yetersiz bir durum. Bir kaçış alanı arıyor aslında. Sevgi hiçbir şekilde erişim hakkı değildir. Herkese yeniden merhabalar. Köpeksel meselelere tekrardan hoş geldiniz. Bu programda her hafta köpekler hakkında doğru bilinen yanlışları, bilimsel altyapılı bilgileri ve daha da önemlisi kendi deneyimlerimizi konuşuyor olacağız. Ben Nilay. Ben de Ece. Burada amacımız doğruları konuşmak. Bizi bir çeşit cehaletle mücadele ekibi gibi düşünebilirsiniz. En azından köpeksel meselelerde. Bu haftaki konumuz çocuk ve köpekle yaşam olacak. Sosyal medyada da çok tatlı görünen videolar sürekli önümüze düşüyor veya insanlar bize atıyor. Ama bunların arkasında tabii ki biz sadece vücut dili görüyoruz. O yüzden birazcık çocuk ve köpekli yaşamın nasıl olması gerektiği, aslında sağlıklı olarak nasıl görünür, nasıl olmalı gibi birkaç tane farklı konuyu konuşacağız bugün. Hazırsak başlayalım. Şimdi ilk olarak çocuğum köpekleri çok seviyor veya köpeğim çocukları çok seviyor demek her zaman bu etkileşimlerin güvenli bir şekilde geçeceği anlamına gelmiyor. Hatta çoğu davranış problemi aslında evin içerisinde başlıyor. Gerçekçi olacak olursak çocukların aslında hareket yapısı köpekleri gerçekten zorlayabiliyor. Çocuklar dengesiz yürürler, bir anda çığlık atabilirler, çok hızlı koşarlar, direkt göz teması kurarlar, bir anda sarılabilirler veya bir köpeğin üstüne bir anda kapaklanabilirler. Yani aslında genel olarak çocukların hareketleri çok öngörülemezdir. Ve her zaman dediğimiz gibi öngörülemezlik köpeklerin sinir sistemi için çok ciddi bir stres faktörüdür. Birçok köpek de aslında çocuklara reaktif davrandıkları zaman bu çocuk sevmedikleri veya çocuklardan nefret ettikleri için değildir. Çocukların çevresinde bu öngörülemez hareketlerden ötürü çok ciddi bir strese girmelerinden kaynaklanır. Ve burada aslında çok önemli gelişimsel bir gerçek var. Küçük çocuklar çok gelişmiş bir empati yeteneğine sahip değillerdir. Bu onların da kötü olduğu anlamına tabii ki gelmiyor. Bu çok doğal bir gelişimsel süreçtir. Özellikle dürtü kontrolü, bir şeyin sonucunu düşünme veya karşı tarafta olan canlının nasıl hissettiği konuları çocuklarda daha geç gelişir. Ve kendilerini aslına bakılırsa regüle etme yetenekleri de henüz oturmadığı için bu gerçekten tüm köpekleri strese sokan bir durumdur. Yani aslında çocuklar köpeğe zarar vermek istemese bile farkında olmadan zarar verebilirler ve hatta çoğu durumda da zarar verdikleri için zaten problemler oluşmaya başlar. Mesela bunlardan en sık yapılanıysa sarılma zaten. Sarılma ebeveynler tarafından da hoş görülüyor ve asla uyarılmıyor. Uyarılmadığı gibi köpeğe hangi dozda sarılması gerektiğini öğrenemediğinden dolayı da köpek gerçek anlamda strese giriyor. Çocukla ilişkisi bozulmaya başlıyor. Hatta bu ebeveynlere de yansıyan bir davranış haline geliyor. Birçok köpek için sarılmak alanının sınırlandırılması, baskı altında bulundurulması ve kaçışının engellenmesi olarak algılanabiliyor. Ve genellikle de bu davranışlar köpeklerde sakinlik mizacı gibi görünebiliyor ve dolaylı yoldan köpek sahibi köpeğini aslında çok sakin bir köpek olarak, hiç yerinden kımıldamayan, çok sessizce, çok uyumlu bir köpek olarak tanımlayabiliyor. Bu da tamamen zaten köpeğin aslında stresli olduğunu, bulunduğu durumdan hoşnut olmadığını bize sakinlik şeklinde ortaya çıkıyor. Özellikle çocuklu evlerde karşımıza çıkan en sık vücut sinyalleri ve okumamız gereken de en önemli vücut sinyallerini tanıyalım. Genellikle durumdan hoşnut olmadığı zaman köpekler dudak kenarlarını yalarlar, kafa çevirirler. Özellikle de yakın temasa girdiğiniz anda kafasını çevirdiğini görürsünüz. Oldukça sık üst üste olan esnemeler gözlemlersiniz. Göz akının görünmesi, yani balina göz dediğimiz göz hareketini yaparlar. Gözlerini yana çevirirler. Gözünün akını çok net bir şekilde görürsünüz. Hatta genellikle gözler oldukça iri bir şekilde açılır ve aynı zamanda bununla birlikte donma davranışını da beraberinde görürüz. Ve tabii ki de eğer ki çocuk yanına yaklaşıyorsa köpeğin, uyusun ya da uyumasın fark etmez, çocuğun yanından uzaklaşmaya başladığını görürüz. Bu vücut dillerini çocuk ilişkisinde kesinlikle net bir şekilde gözlemlememiz gerekir ki bir kaza olmasın. Her köpeğin tolerans seviyesi farklı boyuttadır. O yüzden bir köpek bir sene boyunca ısırmamışsa dahi bir senenin sonunda ısırabilme ihtimali olduğunu unutmamak gerekir. Yani köpeğim çok sakin ve asla tepki vermez diye bir şey söz konusu asla değil. Neticede bu bir köpektir
ve onun da duygu durumu değişebilir. O yüzden bu konuda lütfen dikkatli olun. Çocuklu evlerde en yaygın olarak gördüğümüz belli başlı büyük hatalar var. Bunlardan ilki çocuk ve köpekleri yalnız bırakmak. Bu en sık yapılan ve çok ciddi sonuçları olabilecek hatalardan bir tanesi. Yani bir köpeğinize ne kadar güveniyor olsanız bile hiçbir şekilde gözlem altında olmadan bir çocuğun ve bir köpeğin yalnız bırakılmaması gerekiyor. Bu köpek ona bir şey yapacak diye değil ama çoğu zaman çocuk köpeğe bir şey yapacak diye aslında söylenen bir şeydir. Çünkü köpeğin toleransı bir yere kadar dayanabilir. Bir de köpeğiniz toleranslı olsa bile şimdi bazı köpeklerde kaynak koruma davranışı oluyor veya sonradan ortaya çıkabiliyor. Ağrıları başlayabiliyor, başka hassasiyetleri başlayabiliyor ve köpeklerin de davranışları zaman içinde değişebiliyor. Bir de çocuklu evlerde çok sık gördüğümüz ve öğretilmeyen şeylerden başka bir tanesi de uyuyan köpekleri rahatsız etmek oluyor. Yani uyuyan hiçbir köpeğin birincisi rahatsız edilmemesi gerekiyor. En derin uykusundayken köpekler bir anda uyandırıldıkları zaman çevrelerinde kim olduğunu fark etmeden ani tepkiler verebiliyorlar ve özellikle ileri yaşta köpekler için bu çok daha ciddi bir problem olabiliyor. Çünkü yavaş yavaş duyma ve görme yetileri azalıyor. O yüzden gerçekten geldiğinizi duymayabiliyorlar ve bir anda uyandırıldığında özellikle çocuklara çok ciddi tepkiler verilebiliyor. Evet. Hatta en başta demiştik, davranış problemleri asıl evde başlar diye. Özellikle de çocuk köpekten daha sonra haneye katıldığında davranış problemleri meydana gelebiliyor. Tuvalet kaçırma gibi durumlar oluşabiliyor. Aşırı havlama gibi davranış problemleri ortaya çıkabiliyor. Sürekli ilgiyi üzerine çekme gibi eğilimler, oyuncaklarını koruma, gece huzursuzluğu gibi birçok davranış problemi açığa çıkıyor. İnsanlar bazen bunu kıskançlık olarak adlandırıyorlar ama ne yazık ki köpeklerde bu kıskançlık insanlardaki gibi bir duygusal kavram değil. Yani köpekler aslında bebeğin gelişini, bebeğin varlığını kıskanmıyorlar. Tam olarak kendi ilgileri üzerinden eksildiği için bu genellikle bakım ilgisi, genel rutinde eksilme, ilgi %100 iken %50'ye düşme gibi ciddi oranlardan bahsediyoruz. Haliyle köpek rutininin bozulduğunun farkına varıyor ve bu onda ciddi bir kaygı problemi haline geliyor. Bu yüzden de gösterdiği davranış problemleri aslında köpeğin bir haykırışı diyebiliriz. Çocuk geldikten sonra genellikle köpeğin evde dinlenme alanı maalesef ki azalıyor, hatta yok oluyor diyebiliriz. Çünkü köpek sürekli kendisine bir kaçış alanı arıyor aslında ve aynı zamanda en kritik noktalardan bir tanesi de köpeğin uyku düzeninin bozulması. Uyku zaten her videomuzda neredeyse bahsediyoruz. Köpeğin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesidir ki insanda dahi öyle. Köpeklerde uyku sistemi bozulduğu zaman zaten bu saydığımız davranış problemlerinin ortaya çıkması çok normal ve genellikle bu uyku problemi de bebeğin ağlaması ya da çocuğun huzursuz davranışlarından dolayı meydana geliyor. Ve aynı zamanda bu sese sürekli maruz kalmak insanlar tarafından yine nedense göz ardı ediliyor. Fakat aslında çok ciddi bir durumdur bu. Çocuğun sürekli sesi biz nasıl işitiyorsak köpekler bunun ciddi anlamda daha yüksek dozajda işittiklerinden dolayı daha büyük huzursuzluk tabii ki de yaşayabiliyorlar ve bunu günlerce, aylarca, belki de yıllarca yaşadığını varsayarsak zaten köpeğin davranışlarında değişime uğraması da çok normal. Aslında çocuklarımıza hayvan sevgisini öğretirken bir de yanında hayvanlara saygı duymayı da öğretmemiz gerekir. Çünkü sadece hayvan sevmek yetersiz bir durum. Çocuklar en başından da bahsettiğimiz gibi davranış olarak ileri seviyede olmadıkları için, empati yetenekleri çok kuvvetli olmadığı için sevgi bazen dozajını aşabiliyor ve bu da sevgi olmaktan aslında çıkmış oluyor. Yani köpeğin istediği şey tam olarak sevgi değil. Hatta bunu başka bir videoda aslında işleyeceğiz. Spoiler olsun diyelim. İnsan ilişkisinde de, yani köpek sahip ilişkisinde de gerekli olan şey sevgi midir yoksa ilgi midir? Aslında bu kritik bir nokta. Çünkü köpeklerin istediği şey aslında tabii ki de sevilmek, fakat sevgi bir noktada yetersiz kalabiliyor. Hatta aşırı ilgi köpeklerde yine stres ve davranış sorunlarını akabinde getirebiliyor. Yani aslında bu konuda bizi şuraya getiriyor. Köpekli yaşamda çocuklarımıza öğretmemiz gereken bazı davranışlar var. Biraz bunlardan bahsedelim.
Evet, çocuklara demin dediğimiz gibi aslına bakılırsa sevginin ötesinde saygı da öğretilmesi gerekiyor ve saygının ne demek olduğunu da tanımlamamız gerekiyor. Bunlar da belli kurallarla geliyor. Bu kuralların ilki bence köpeğin kendi alanı olduğunu çok iyi öğretip çok iyi anlatmak gerekir bir çocuğa ve o alanın içerisine hiçbir şekilde çocuğun giremeyeceği gerçeğinin de anlatılması ve aktarılması gerekiyor. Yani bir köpeğin istediği zaman kendi alanına gidip orada hiçbir şekilde rahatsız edilmeyeceğini bilmesi gerekiyor. Onun dışında tabii ki uyuyan köpeğe dokunulmaması gerektiği. Ne evde ne Evet. dışarıda. Evet, ne evde ne dışarıda. Uyuyan köpeklere hiçbir şekilde dokunmuyoruz, uyandırmıyoruz gibi böyle çok net bir kural olması gerekiyor. Onun dışında tabii ki yemek yiyen veya bir şey kemiren bir köpeğe de ne dışarıda ne evin içinde hiçbir şekilde dokunulmamalı. Tabii diğer ve en başta yine bahsettiğimiz kurallardan bir tanesi bir köpeğe sarılmanın uygun olmadığı gerçeği. Yani biz de bunları yapıyoruz. Yetişkinler olarak da evet hep çok kişi yapıyor ama bunu köpekler tolere ediyor sadece ve hoşlanmıyorlar. Bunu sürekli biz de vurguluyoruz. Diğer eğitmenler de vurguluyor ama nedense hala yapılan büyük hatalardan bir tanesi. Hiçbir köpek bu Evet. kadar yüzüne yakın durulmasını veya çok uzun süre sarılmayı kaldıramaz ve hoşlanmıyorlar. Yani Bazen kendisi gelip sırnaşır, ilgi ister, sevilmek ister ama bu köpeğin kendi rızasıyla olan bir şey. Aslında onu kritik ayıran şeylerden bir tanesi bu. Ama durduk yere biz ona sarılırsak hayvan belki de keyif yapıyor. Belki de dinlenme modunda ve istemeyebilir. Hani çok ilgi ve çok dokunulmayı seven bir insan bile zaman zaman İstemiyor. temastan hiç hoşlanmayabiliyor. Tıpkı bunun gibi aslında. bu da bizi diğer önemli konuya getiriyor aslına bakılırsa. Çocuklara rızanın ne olduğunu öğretmek. Şimdi rıza kontrolü nedir? Aslına bakılırsa bir köpeği sevmek için izin istemektir. Yani bu başka bir köpekten bahsetmiyoruz. Orada tabii ki izin istenmesi gerekiyor. Yetişkin çocuk fark etmez. Ama bir köpeğin de sevilmek isteyip istemediğini kontrol etmenin çok basit bir yöntemi var. Aslına bakılırsa köpeklerin genel olarak hoşlandığı yere dokunup, genelde göğüsleri olur bu, bir iki kere böyle dokunduktan sonra elinizi çekmek. İstiyorsa bir köpek zaten bu kadarını yapmasa da genellikle yakın durur. Belki bir pati verir. Daha fazla kafasını size doğru veya işte çocuğa doğru çevirebilir ama eğer istemiyorsa başta saydığımız küçük sinyalleri göstermeye başlayabilir. Donar. En yaygın gördüğümüz kafasını uzağa çevirmektir veya çok yavaşça ayağa kalkıp uzaklaşır. Eğer ki uzaklaşıyorsa çocuklara mutlaka bunun kesinlikle etkileşimin bittiği anlamına geldiğini öğretmek. Ama eğer köpek tamam diyorsa biraz daha sevmeye devam edip ara sıra da sürekli ellerini çekmeyi öğretmek gerekiyor ki köpek gidecek alana sahip olsun ve gittiğinde arkasından çocuğun gelmeyeceğini çok iyi bir şekilde bilsin. Bu da zaten çocuklara karşı davranış problemlerinin oluşmaması için en net bazı oluşturan kurallardan bir tanesi olacaktır. Bir diğer unutmamamız gereken şey de bunu hala yetişkinler de öğrenmedi ama köpeklerin kafa üstünden sevilmekten hoşlanmadığı gerçeği. Yani herkesin bir kokla deyip elini uzatıp bir de böyle yaklaşması gördüğünüz gibi hiçbir köpeğin hoşuna gitmez. Yani biz insan olarak bile bir anda tanımadığımız biri sarılsa ya da ne haber diye kafamızı saçımızı böyle yapsa tabii ki hoşlanmayız. Köpeklerde de aynı şekilde yüz bölgesi ve kafadan hoşlanmıyorlar, tolere ediyorlar. Göğüs veya yavaşça sırt bölgeleri tercih edilir. Patilere evet, aynen patilere dokunulmaz, yüzü çok fazla mıncıklanmaz, öpülmez, sarılınmaz. Bu konuda da gerçekten yetişkinlerin, özellikle bence yetişkinlerin kendini kontrol etmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken diğer noktalardan bir tanesi ise köpeklerin çocuklarla olan ilişkisindeki oyun stili. Bu genelde yine yapılan hatalardan bir tanesidir. Çok serbest bir şekilde ebeveynler tarafından kontrolsüz bırakılır ve köpekle çocuk arasındaki oyunun dozu artabilir, taşabilir. Örneğin çekiştirme oyunu gibi mücadele içeren oyunlar oynamamalarına özen göstermeliyiz. Ya da çocuğun kaçtığı ya da köpeği kovaladığı tarzında oyunlara da yine müsaade etmemeliyiz. Çünkü köpekler avcı canlılardır. Av güdüsü açıldığında çocuğa zarar vermek amacıyla olmasa bile kovalarken ciddi zararlar verebilir. Ev içinde aslında oyun oynamama konusunda da birazcık geliyor. Yani oyun her zaman dışarıda oynanmalı, özellikle çocuklu evlerde. Ve bu da bizi aslında şuna getiriyor. Köpekler arasında çocuk ilişkisinde biraz ciddiyetin de kurulması gerekiyor açıkçası. Çünkü bizlere yani yetişkinlere olduğu gibi ilişkiler kuramaz köpekler çocuklarla. Bu yüzden özellikle bir komut biliyorsa, bir numara biliyorsa köpeğiniz çocuğunuza ödül eşliğinde
o komutu uygulatıp köpeğinize ödül vermesini sağlayacak aktivitelerde bulunabilirsiniz. Hatta en iyi aktivitelerden bir tanesidir bu. Çocukla bağını güçlendiren ve aynı zamanda olumlu etkileşim sağlamasını sağlayan şeylerden bir tanesidir. Yani aslına bakılırsa çocuk ve köpek olduğu zaman evin içerisinde gerçekten güvenli bir temas ilişkisinin baştan oturtulması gerekiyor. Çocukların sürekli köpeklerin temas istemediğini iyi anlaması lazım. Sürekli mıncıklanmaktan ve dokunulmaktan hoşlanmadıklarını çok doğru bir şekilde aktarılması lazım. Uyuyan köpek, yemek yiyen, oyuncağını kemiren köpeklerin rahatsız edilmemesi gerektiğinin anlatılması lazım. Ve köpeklerin kendine ait, çocukların nasıl bir odası varsa köpeklerin de kendine ait bir alanı olması ve o alana hiçbir şekilde ne yetişkinlerin ne de çocukların giremeyeceğinin de aktarılması lazım. Niye girsinler ki kafese? Tabii ki çocuk işte girer. Yani demek istediğimiz çok kontrollü etkileşimler olmalı. Evet, çok fazla kural gibi geliyor ama bunlar hem köpeklerin hem de çocukların aslına bakılırsa güvenliği için anlatılması gereken ve anlattığımız şeyler aslında. Bu sayede de köpek baskı altında hissetmez ve çocuklar ne kadar empati duyguları daha geç gelişse bile biraz daha neden-sonuç ilişkilerini anlayabilirler ve daha da önemlisi aslına bakılırsa çok erken yaşlarda saygının ve sorumluluğun ne demek olduğunu çok güzel bir şekilde anlayabilirler. Burada sorulan sorulardan bir diğeri de çok değinmediğimiz, köpek mi yoksa çocuk mu önce gelmeli? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Gibi bir şey. Evet. Hangisi önce gelmeli? Yani aslında çocuğunuz eğer ki varsa ve köpek edinmek istiyorsanız tabii ki de çocuğun daha olgun bir mental yaşa gelmesini beklemek daha da doğru olacaktır. Ve tabii ki de klişe olan şeylerden yine bir tanesi, köpekler çocukların oyuncağı değillerdir. Bu nedenle de çocuklarınıza doğum günlerinde ya da özel günlerde köpek hediye almak gibi şeyler lütfen yapmayın. Çocukların öğrenebileceği en değerli şeylerden bir tanesi aslında sevgi hiçbir şekilde erişim hakkı değildir. Sevgi ve saygının aynı anda çocuklara ve yetişkinlere öğretilmesi gerekir diyoruz ve bu haftayı sonlandırıyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça Hoşça kalın. kalın.